Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pek çok farklı projelerde değerlendirebileceğiniz tığ işi, kare, motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bu kare motif desenini tığ işi, çanta, hırka, kazak, masa örtüsü, runner ya da atkı gibi farklı projelerde değerlendirebilirsiniz. Modelin anlatımını yaparken Alize Cotton Gold marka iplikler kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile motifi öreceğiz. Ve yapacağımız kare motifin genişliği 8 santimetre. Sizlerin kullanmış olduğu tığ numarasına ve iplerin kalınlığına göre santimetre ölçüsü değişebilir. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 3 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, 1 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, 3 zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, 3 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, 1 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, sihirli halkanın ipini biraz sıkıştıralım, 3 zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak birinci sırayı tamamlayalım. Sihirli halkanın ipini birazcık daha sıkıştıralım. 3 zincir, alttaki 2 trabzanın tepesine yan yana 2 ikili trabzan, 3 zincir boşluğuna 2 trabzan, İlk 3 sıra önemli, özellikle dikkat edelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 1 zincir, alttaki trabzanın tepesine ikili trabzan, 1 zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, köşelerde 3 zincir, kutular arası geçişte 1 zincir yapacağız. Tekrar 1 zincir, sonraki 3 zincir boşluğuna ikili trabzan, köşe yapacağımız için 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 ikili trabzan, üç zincir boşluğuna 2 trabzan, köşe oluşturacağımız için 3 zincir, aynı boşluğa ikili trabzan. Şimdi yan yana kutuları yapacağımız için 1 zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, 1 zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, bir kutu daha yapacağımız için 1 zincir, 3 zincir boşluğuna ikili trabzan, köşe için 3 zincir ve aynı boşluğun içerisine
2 trabzan yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Karşılıklı kenarlarda yan yana kutular yapacağız. Diğer karşılıklı kenarlarda ise yan yana trabzanlar yapacağız. 3 zincir. Sonraki trabzandan başlayarak 3 zincir boşluğuna kadar alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan yapalım ve ikinci sıradaki işlemleri tekrar edeceğiz. Boşluğun içerisine 2 trabzan. Her 2 trabzandan sonra 3 zincir. Aynı boşluğa ikili trabzan. Yan yana kutuları yapmaya başlıyoruz. Bir zincir ile alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak diğer köşeye kadar kutuları oluşturalım. Bir zincir, sonraki köşeye ikili trabzan yaparak son kutuyu da oluşturduk. Köşe için 3 zincir ve yan yana trabzan kenarına dönüş yaptığımız için aynı boşluğun içerisine 2 trabzan. Şimdi diğer köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapacağız ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son köşe içerisine de 2 trabzan yaptım. Alttaki 2 trabzanın tepesine de yan yana 2 trabzan ve ilk zincirin tepesinden kaydırma yaparak sırayı birleştirelim. Şimdi 3. sıradaki işlemleri tekrar edelim. 3 zincir ile köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan. Hala yan yana trabzan kenarında olduğumuz için köşeye 2 ikili trabzan, köşe için 3 zincir, yan yana kutucuk sıralarını oluşturacağız. Boşluğa ikili trabzan ve aralarında bir zincir ile alttaki tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak sonraki köşeye kadar yan yana kutuları yapalım. Köşeye son kutuyu da yaptım. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine yan yana 2 trabzan, sonraki köşeye kadar alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan,
Karşı kenara geçtiğimiz zaman yan yana kutucukları yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Ve dördüncü sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir, ipi burada keserek ikinci renge geçiş yapalım. Burada istediğiniz sıra sayısı kadar motifi yukarıya doğru yükseltmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bir zincir ve altta yapmış olduğumuz yan yana trabzan kenarının herhangi birinin tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz. 3 zincir, köşeye gelene kadar alttaki tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yapalım. Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Köşeye 3 zincir de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi altta görmüş olduğumuz trabzanların tepesine tekrar ikili trabzan yapacağız. Bu aralarda yapmış olduğumuz bir zincirlerin içerisine ise öndeki tek ilmeği alarak ikili trabzan yaparak diğer köşeye gelene kadar yapmaya devam edeceğiz. Köşeye 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Ve sonraki köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan. Karşı kutu kenarına geldiğimiz zaman da yine burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son trabzanı yaptıktan sonra ipi keselim.
Burada gizli birleştirme yaptıktan sonra da motifin arka tarafındaki ilmeklerden ipi gizleyelim. Evet, böylelikle motifimizin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.